Merhaba. Şimdi biraz ağır ama sonunda inanılmaz bir hafiflemeye yol açan bir konu anlatacağım sana. Beni dinledikten sonra pişman olmayacaksın. Hayal kırıklıkları hepimizin hayatında var değil mi? Bazen küçük çakıl taşları gibi ayağımıza takılırlar. Bazen de üzerimize devrilen koca kayaları hissederiz. Kim olursan ol, bu söylediklerimi iyice bir düşün. Belki kariyerinde istediğin o terfiyi alamadın. Belki çok güvendiğin bir dostun sırtından vurdu. Belki hayalini kurduğun ilişki başlamadan bitti ya da acı bir şekilde sonlandı. Belki ailenin beklentilerini karşılayamadın. O çok arzuladığın zenginlik hayallerin bir anda bitti. Belki hayalini kurduğun o mutluluğu ve huzuru hiç bulamadın. Belki de sadece yoruldun. Her gün yeni bir umutla uyanıp, günün sonunda yine aynı hayal kırıklığıyla yatağa girerken, sırtında tonlarca biriken yükün ağırlığını düşünürsün. Geçmişteki hatalar zihninde döner durur. Gelecek kaygıları içini kemirir. Başarıdan çok yaşanan başarısızlıkların, başkalarının ne dediği, ne düşündüğü, senin hakkındaki ön yargıları, hepsi paslı birer zincir gibi ruhunu sarar. İşte o yüklerin her biri küçük bir kum tanesi gibi başlar. Sonra birleşir taş olur. Ağırlaşır. En sonunda devasa bir kaya parçası olur. O semerindeki yükler yüzünden artık senin için nefes almak zorlaşır. Sanki görünmez bir zırh giymişsindir de o zırh seni korumak yerine eziyordur. Ve en sonunda bir gün ya da bir gece vakti o an gelir. İç isyanların başlar. Hani artık taşıyamayacağını anladığın, içten içe yeter diye bağırdığın o an. Belki kalabalığın içinde sıkışıp kalmışken, belki boş bir duvara bakarken, belki de kendini mutlu zannettiğin küçük bir anda içindeki isyan giderek çoğalmıştır. Ve artık o kadar dolmuşsundur ki zerre kadar bir yük daha taşıyacak yer kalmamıştır. Ve işte tam da o noktada içinden bir ses, belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar net bir şekilde yükselir. Önce küçük bir fısıltıyla başlar, sonra çığlığa dönüşür. Ve o ses sana der ki, siktir et. Belki çok isyankar, belki çok umursamaz bir düşünce ama inan bana, bazen ihtiyaç duyduğun tek şey budur. O iki kelime taşıdığın o tonlarca yükü bir anda omuzlarından atmanı sağlayabilir. Seni sürekli yargılayan insanların ne düşündüğünü siktir et. Bu onların hayatı değil, senin hayatın. Geçmişte yaptığın ve artık değiştiremeyeceğin hataları siktir et. Dersini aldın, şimdi önüne bak. Kontrolün dışında gelişen olayları, başına gelen talihsizlikleri siktir et. Elinden geleni yaptın. Gerisi senin sorumluluğunda değil. Herkesi memnun etmeye çalışma. Siktir et. Bu imkansız görev sadece seni tüketir. Toplumun dayattığı o başarı kalıplarını, olması gerekenleri siktir et. Senin mutluluğun, senin huzurun neyi gerektiriyorsa onu yap. Bu umursamazlık ya da vurdum duymazlık değil aslında. Bu enerjini nereye vereceğini seçme özgürlüğüdür. Bu değiştiremeyeceğin şeylerle savaşmayı bırakıp kendi iç huzuruna odaklanmaktır. Bu kendine gösterdiğin öz saygıdır. O an gelir ve siktir et dersin ya, işte o an bir hafifleme hissedersin. Sanki yıllardır sırtında taşıdığın o görünmez semer bir anda yok olur. Daha derin nefes alırsın. Renkler daha canlı görünür. Belki küçük bir tebessüm gelir yüzüne. Çünkü artık eşek gibi yük taşımıyorsun. Artık özgürsün. Hayat yine önüne engeller çıkaracak mı? Evet. Yine hayal kırıklıkları yaşayacak mısın? Muhtemelen. Ama artık biliyorsun. Her şeyi omuzlamak zorunda değilsin. Şimdi biliyorsun ki bazı şeyleri geride bırakmak, onları siktir etmek ilerlemenin tek yoludur. Bu radikal rahatlama tekniği zihnini, ruhunu tıkayan ne varsa hepsini bir çırpıda silkeleyip atacaktır. Kendine odaklanmak, küçük şeylerden keyif almak, anı yaşamak için sana alan açacaktır. Şimdi bir düşün. Senin hayatında siktir etmen gereken ne var? Hangi yükü boşa taşıyorsun? Hangi beklentiyi sırtında kambur yaptın? Hangi korkunun
seni esir almasına izin veriyorsun. Belki bugün, tam şu an, senin için de o an gelmiştir. O yükü bırakma, o zinciri kırma, o sihirli iki kelimeyi söyleme zamanı. Kendine bu iyiliği yap, siktir et ve yoluna devam et. Göreceksin, yürümek çok daha kolay olacak. Ve bu sana son sözüm. Bir gün herkes siktir edecek ama sen erken davran.